Merhaba değerli takipçilerim, nasılsınız bu korona günlerinde? Hepimiz evin içerisine tıkıldık. Bir şekilde kendimizi kaygılı, stresli, üzüntülü hissediyor olabiliriz. Geçenlerde bir anket yaptım YouTube üzerinden ve sizlere bu aralar en sık hissettiğiniz duygu hangisi diye sordum ve beklentimiz yönünde cevaplar geldi. Çoğu insan evet kaygılı ya da üzüntülü olduğunu belirtti. Şimdi kaygı ve üzüntü içerisinde olmamız daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi çok normal bu süreçte. Hatta bu süreçte panik atak bozukluğu olan, kaygı bozukluğu olan, depresyon ya da işte obsesif kompulsif bozukluğu olan kişilerde de bu atakların tekrarlanması ya da artması gibi sıkıntılar olabilir. Hiçbir şey olmasa bile yine her birimiz bugünlerde kendimizi biraz daha gergin hissediyor olabiliriz. İşte size vereceğim 2 tane teknikle dakikalar içerisinde o stresten, kaygıdan, gerilmiş olan vücudumuzu gevşetmeye çalışacağız. Şimdi diğer videolarımda stresin vücuttaki etkilerini çokça anlattığım için bu videoda da tekrar ona girmeyeceğim. Ama bilmemiz, yani daha doğrusu hatırlamamız gereken bir nokta var ki strese girdiğimiz an, kaygılandığımız an, endişelendiğimiz an bir şekilde kan kollara ve bacaklara gider ve kollar ve bacaklar başta olmak üzere vücudumuz, kaslarımız gerginleşmeye başlar. Hakikaten gerilmeye başlar. Yani gerilmek hem manevi anlamda hem de maddi anlamda söz konusudur strese girdiğimiz an. Şimdi beynimiz sürekli olarak dışarıdan ve içeriden gelen duyumları hesaplar demiştik öbür videolarımızda. Ne demiştik? Beyniniz sizin mutluluğunuzla ya da mutsuzluğunuzla ilgilenmez. Ya da siz kaygılı mısınız, endişeli misiniz? Onun çok umurunda değildir. Onun derdi sizi hayatta tutmaktır ve sizin hayatınızı tehlikeye sokacak olan sinyalleri sürekli olarak hesaplar, analiz eder. Dışarıdan ve içeriden gelen verileri toparlar. Acaba bu verilerde tehdit oluşturan bir şey var mı, yok mu? Bunları analiz eder ve analiz edip baktığında da eğer tehdit sinyali ile karşılaşırsa o zaman hemen hayat kurtarma ile ilgili sistemleri devreye sokar ve vücudu germeye başlar. Bugünlerde de ne zaman televizyonu açsak, ne zaman radyoyu açsak, işte ne zaman internete girsek bir şekilde sürekli bize işte şu kadar insan öldü, bu kadar şirket kapandı, şunlar oldu. Sürekli bir negatif haber doğal olarak, çünkü negatif şeyler yaşıyoruz bugünlerde, bombardımanına maruz kalıyoruz. Bu durumda da bu vücut gerilmesinde ne yapsın? Vücut gerildiğinde eğer onu gevşetirsek, bilinçli bir şekilde gevşetirsek bir süre sonra beyin de gevşemeyle ilgili sistemleri devreye sokacaktır. Ne demiştik çünkü? Beyin içeriden gelen sinyallere de bakar. Yani senin vücut duruşun, senin nefes alıp verme hızın, vücudundaki herhangi bir ağrı, sızı, bunların her biri beyne bir bilgi gönderir. Her şeyin yolunda olup olmadığına dair. Eğer sen bedeninle her şey yolunda, sakin ol bilgisini beyne gönderirsen o da gevşemeyle ilgili sistemleri devreye sokacak. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Yani bir anlamda beynimizi nasıl kandırabiliriz? Bunun en kolay yollarından bir tanesi nefesimizi düzenlemektir. Nefesimizi düzenlemekle ilgili çok detaylı bir videom var zaten. Açıklama kısmında da veririm. Zaten kanaldan da bulabilirsiniz. Sufi nefesi tekniği. Nefesimizi düzenlerken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Burnumuzdan son derece yavaş ve derin bir biçimde nefes alıp vermek zaten vücudunuzu gevşetmenizi sağlayacak. Dolayısıyla kendinizi kaygılı hissettiğinizde, kendinizi gergin hissettiğinizde ilk yapmanız gereken şeylerden bir tanesi şu. Öncelikle duruşunuzu dikleştirin. Ardından, çünkü kambur duruş yine beyne stresle ilgili sinyal yollar ve der ki şu an bir şeyler yolunda değil. Bu kambur duruyor. Herhalde dışarıda bir tehdit var. Stresle ilgili sistemleri devreye sokar. O yüzden öncelikle bir duruşumuzu dikleştirmek. Ardından da kalp atış hızımıza bakıp nefesimizi yavaşlatmamız ve derinleştirmemiz gerekiyor. Diğer videoda zaten detaylı anlattığım için çok kısa burada geçeceğim. Burnumuzdan nefesi son derece yavaş ve derin biçimde alıp 4'e kadar sayıyoruz. Bekletmeden yine burnumuzdan bu sefer 8'e kadar sayarak nefesi veriyoruz. Bir 5 dakika, 10 dakika yapabiliyorsanız daha uzun süre bu nefes egzersizini yaptığınızda zaten bir süre sonra parasempatik sinir sistemi devreye girmeye başlayacak ve kaslarınız gevşeyecek, kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Tekniklerden bir tanesi bu. Detayını öğrenmek için lütfen o videoma gidin ve bu teknik neden önemli? Nörofizyolojik etkileri nelerdir? Vücutta neye yol açıyor? Detaylarını orada bulabilirsiniz. İkinci tekniğimiz 5 dakikada yine kendimizi rahatlatmak için yine bedensel bir teknik öneriyorum
vereceğim size. Çünkü zihinsel teknikler malum biraz daha uzun vadeli teknikler. İkinci bedensel tekniğim kelebek kucaklaması yöntemi. Kelebek kucaklaması nedir? EMDR terapilerinde kullanılan, sadece EMDR'de değil başka terapilerde de kullanılan, kısa sürede kendimizi rahatlatmamızı sağlayan bir tekniktir. Bu teknikte ellerimizi çaprazlıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi baş parmaklarınızı birbirinize geçirebilirsiniz. Ardından ellerimizi göğsümüzün orta kısmına alıyoruz. Şöyle baş parmaklarınız şurada hani tam ortada bir kemikleriniz vardır ya, onlara yakın olabilir. Tam göğsümüzün ortasında ellerim duruyor ve şöyle mikrofonumu da etkilememeye çalışıyorum. Bu şekilde göğsümün ortasına ellerimi yerleştirdikten sonra sırayla vuruşlar yapıyorum. Şöyle pıt 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 vuruşlar yapıyorum. Bakın. Bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. Dikkat ederseniz sağ kolum sol tarafımı uyarıyor. Sol kolum ise sağ tarafımı uyarıyor. Sırayla bunu yapıyoruz. Buna bilateral uyarılma deniyor. Yani iki taraflı uyarılma ve insan bedenini rahatlatıyor. Bir 5-10 dakika nefes egzersiziyle beraber hatta yavaş yavaş bunu yaptığınızda bir süre sonra gevşemeye başladığınızı göreceksiniz. Özellikle kaygıda, endişede, bir şekilde kalbiniz sıkışıyormuş gibi hissettiğinizde bu nefes egzersiziyle beraber kelebek kucaklamasını yapmak işinize yarayacak. İşin güzel yanı şu, bu saydığım iki tekniği de her yerde yapabilirsiniz. Mesela hiç olmayacak bir yer, çevrede başka insanlar var. Otobüstesin mesela, o arada böyle bir sıkıntı geldi içine. İlla bu şekilde yapmana gerek yok. Kollarını çaprazla ve şu şekilde böyle yap. Dışarıdaki insanlar ne olduğunu çok anlamayacaktır. O sırada ne yapmaya çalıştığını çok da anlamayacaklardır ama sen çift yönlü uyarılma ile bu şekilde kendini sakinleştiriyor olacaksın. Her yerde her zaman çok rahatlıkla uygulayabileceğiniz 2 tane bedensel teknik verdim bu videomda. Görünen o ki bugünler uzayacak. Sık sık sizlerle birlikte olacağız yardım etmek için, merak etmeyin. Lütfen düşüncelerinizi yorum kısmına yazın. Ayrıca çekmemi istediğiniz video konuları varsa belirtin. Birkaç tane aldığım notlar var. Onları hazırlayacağım. Abone olmayı unutmayın. Eğer bu konular ilginizi çekiyorsa, psikolojiyle ilgili konular, iyi hissetmeyle ilgili konular dikkatinizi çekiyorsa abone ol tuşundan abone olabilirsiniz. Sevgiler herkese.